Merhaba. Bugün size çalıştığınız bölümden bağımsız olarak tüm çalışanların işine yarayacak üst düzey bazı uygulamalar göstereceğim. Bunun içerisinde birden fazla formül ve birden fazla işlem yer alacak. Bu uygulamamızı dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında kendi verileriniz için kullanabilir ve iş hayatınızda fark oluşturabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi sevk edildi ve kargo bekliyor seçenek düğmelerinin yer aldığı bir uygulama ile buradaki verilerimizi biz hızlıca bakın hem grafikteki hem aşağıdaki tablodaki ve hem de buradaki toplam adet değerlerimizin değişimini kolaylıkla takip edebiliyoruz ve tek bir ekrandan buradaki verilerimize ait özet bir tablo oluşturabiliyoruz. Hadi gelin şimdi birlikte bunu en baştan yapalım. Buradaki verilerimi bir yan sayfaya gördüğünüz gibi kopyalıyorum. Şimdi buraya kopyaladıktan sonra buradaki önce kılavuz çizgilerini bir kaldırmak istiyorum. Görünüm sekmesine geliyorum ve kılavuz çizgilerimi kaldırıyorum. Buradan geliyorum ve şöyle iki hücreyi ve iki satırı gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Buradaki hücre stilimi de buradan gelip şöyle olacak şekilde ayarlıyorum. Aynı şekilde bakın biçim boyacısı ile buradan 4 tane daha ilgili işlemi yapıyorum. Şimdi buradaki ortadaki verimin stilini de buradan giriş olacak şekilde ayarlıyorum. Bunun da etrafına bir kenarlık çizeyim. Gördüğünüz gibi ilgili işlemi gerçekleştirdim. Bakın geliştirici sekmesine geliyorum. Şimdi geliştirici sekmesi eğer bilgisayarınızda yok ise ki olmayabilir kullanmıyorsanız dosya sekmesine geliyorum. Seçenekler kısmına tıklıyorum ve buradan şeridi özelleştir sekmesine tıkladıktan sonra bakın burada geliştirici diye bir alan var. Eğer bu işaretli değilse sizde sekme olarak gelmeyecektir. Bunu mutlaka işaretlemeli ve tamama basmalısınız ki geliştirici sekmeniz gelsin. Buradan sonra geliştirici sekmesini açtıktan sonra bakın ekle sekmesinin altında form denetimlerinin içerisinde seçenek düğmesi var. Buna tıklıyorum ve buradaki bir boşluğa tıkladıktan sonra ilgili seçenek düğmesini buraya ekliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Bu seçenek düğmesini ben sevk edildi olacak şekilde açıklamasını değiştiriyorum. Bakın sevk edildi olacak şekilde düzenledim. Şimdi üzerine gelip bunda düzenleme yapmak için sağ tıklamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sağ tıkladıktan sonra boşluğa tıklayıp bunu güzel bir noktaya ayarlıyorum. Kopyalıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum ve Ctrl V ile yapıştırıp yan tarafa buraya da kargo bekliyoru ekliyorum arkadaşlar. Bakın kargo bekliyor yazıyorum. Ortaya bastıktan sonra ilgili seçenek düğmelerimi buraya eklemiş oldum. Şimdi ben bu seçenek düğmelerine bastığımda bir hücrede bir değişiklik olsun istiyorum. Bakın sağ tıklıyorum, üzerine geliyorum. Denetim biçimlendir seçeneğini seçtikten sonra denetim biçimlendir iletişim kutusunun içerisinde denetim diye bir alan var. Hücre bağlantısı seçmem gerekiyor ki ilgili değişiklikleri kolayca o hücre bağlantısındaki değere göre yapabileyim. Hücre bağlantısından burada herhangi bir hücreyi seçiyorum ve tamama basıyorum. Bakın şimdi buradaki sevk edildiğe tıkladığım zaman seçmiş olduğum hücre 1, kargo bekliyor'a tıkladığım zaman seçmiş olduğum hücre içerisindeki değer 2 olacak şekilde değişiyor. Şimdi ben bütün çalışmalarımı buna göre yapacağım. Şimdi geliyorum bu ortadaki hücreye. Şu altına da şunu da birleştir ortala yapayım. Bakın böyle adet diyelim buraya da büyük harflerle ve kalın bir şekilde gösterelim. Yani toplam sevk edildiden kaç adet var? Kargo bekliyordan kaç adet var? Bunları bulduracağız. Bu hücreye gelip eşittir dedikten sonra eğer formülümü yazıyorum ve tab tuşuna basıp içerisine giriyorum. Mantıksal sınama. Diyorum ki bu hücre içerisindeki değer eşittir 1 ise 1 olması durumunda sevk edildi verilerini buraya getireceğim. 2 olması durumunda da kargo bekliyor verilerini buraya getireceğim. O halde eşittir Q1 1 dedikten sonra E topla diyorum. Eğer doğruysa değer E topla deyip bir formül daha yazıyorum içerisine. Aralığı soruyor bana. Benim buradaki aralığım buradaki kargo durumumun yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt tırnak işareti içerisinde burası eğer 1 ise sevk edildi verilerimi getirsin istiyorum. Noktalı virgül toplam aralığımızda buradaki adetlerimiz deyip parantezi kapatıyorum ve noktalı virgül yazdıktan sonra eğer yanlışsa değer diyor. Bu sefer ikinci E topla değerimi yazıyorum. Formülümü yazıyorum. Bakın E topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Aralığı soruyor. Yine kargo durumum. Noktalı virgül. Ölçütü soruyor. Tırnak işareti içerisinde. Bu sefer kargo bekliyor yazıyorum.
Eğer 2 ise çünkü kargo bekliyor verilerini gösteriyor bana. Noktalı virgül toplam aralığını soruyor. Yine buradaki adetleri seçiyorum. Parantezi kapatıyorum bir kere. İkinci kere daha kapatıp Enter'a basıyorum. Bakın benim buradaki adedim gördüğünüz gibi burada geldi. Şu anda sevk edildi adedim geldi. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Sayı seçeneğini seçiyorum ve ondalık basamak sayısını 0 yapıp binlik ayırıcı kullan diyorum ve tamam'a basıyorum. Bakın sevk edildi, toplam 735.384 adet veri varmış. Daha doğrusu ürün sevk edilmiş. Kargo bekliyorda da toplam 56.608 adet veri varmış. Ne yaptık? Eğer dedik bu hücre içerisindeki değerimiz 1 ise sevk edildileri topla. Eğer bu hücre içerisindeki verilerimiz 2 ise de kargo bekliyor adetlerimizi buraya topla dedik. Şimdi bundan sonra geliyoruz diğer tablomuzu aşağıya yapmaya. Bakın buradan kopyalayalım. Sevk edildi ve kargo bekliyor. Ve aynı zamanda firma bilgilerimizi buraya getirip yapıştırıyoruz. Bakın sevk edildi, kargo bekliyor. Benim buradaki müşteri adetlerim bunlar olduğu için ben müşteri verilerimi buraya getirdim. Hercai Mobilya, Murteza Kolonya ve Selen Tarım. Sevk edildi ve kargo bekliyor diye bir hücre içerisine de yazdım. Şimdi buraya geliyorum ve buraya çok topla formülüyle beraber eğer formülünü yazıyorum. Eşittir. Bakın eğer diyorum ve tab tuşuna basıyorum. Diyorum ki mantıksal sınama. Bu hücre içerisindeki değer yine eşittir 1 ise ama bu hücre içerisindeki değer olduğu için bunu sabitliyorum. Nasıl sabitliyorum bir hücreyi? F4 tuşuna basarak. Bazı klavyelerde ise FN ile birlikte çalışır. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eşittir 1 ise eğer doğruysa değer. Buraya bu sefer çok topla formülünü yazıyorum arkadaşlar. Çok topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın aralık toplamını soruyor. Buradaki adetlerim. Noktalı virgül sütundan seçiyorum. Bakın aşağı yönlü ok olduğu zaman, çıktığı zaman seçim yaparsanız sütundan seçmiş olursunuz. Ölçüt aralığı 1. Müşterilerimin yer aldığı sütunları seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 1. Bakın buradaki Hercai Mobilya'yı seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt aralığı 2. Bu sefer kargo durumumu seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 2. Buradaki sevk edildi verilerim. Neden? Çünkü eğer bu hücre içerisindeki değer 1 ise sevk edildi çalışıyor. 2 ise kargo bekliyor çalışıyor. Ölçüt 2'mizi de yazdıktan sonra parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül bu sefer şimdi burada eğer yanlışsa değer kısmına geliyorum. Yine çok topla formülümü yazıyorum ve tab tuşuna basıyorum. Şimdi yine aynı formülü yazacağım. Aralık toplamım buradaki adetlerim. Noktalı virgül ölçüt aralığım. Bakın buradaki müşterilerimin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 1. Buradaki müşterimi seçtim. Noktalı virgül ölçüt aralığı 2. Şimdi burada da kargo durumunu seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 2. Burada da kargo bekliyor'u seçiyorum. Çünkü eğer 2 ise kargo bekliyor olacak. Yani 1 değilse 2 olacak ve eğer 2 ise de yani yanlışsa değerde bize buradaki 2 numaralı yani kargo bekliyorum verilerini getirecek. Bu nedenle ikinci çok topla ise kargo bekliyor'u seçiyorum. Bunu da F4 tuşuyla sabitliyorum. Aynı şekilde buradaki J5 yani sevk edildiği de F4 tuşuyla sabitledikten sonra buradaki parantezi 1 ve 2 kere kapatıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Bakın aynı şekilde buradaki verilerimi ortalayalım. Sağ tıklayalım. Hücreleri biçimlendir diyelim. Sayıyı seçelim ve gördüğünüz gibi buradaki aralığı seçip tamam diyelim. Gördüğünüz gibi 17.930 olacak şekilde Hercai Mobilya'da kargo bekliyor verimiz varmış. Aşağıya doğru kopyaladığımda bakın her birisi için ilgili verim gelmiş oldu. Alta da şöyle bir toplam ekleyelim. Otomatik toplam diyelim. Verilerimizi ekledik. Şimdi burayı da ortalayalım ve hücre stillerinden bakın toplam olacak şekilde de bunu ekleyelim. Şimdi buradaki verilerimize de gelelim. Bakın buradan sevk edildiği seçtiğimizde artık sevk edilen adetler, kargo bekliyor'u seçtiğimizde de kargo bekleyen adetler gelmekte. Şimdi buradaki bu hücremizi artık saklayabiliriz. Bunu kimsenin görmesine gerek yok. Sağ tıklayıp gizle dedikten sonra gizlemiş oluyoruz. Şimdi buradaki verilerimizi seçiyorum. Ve bakın ekle dedikten sonra buraya geliyorum ve bir grafik ekliyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki bu veriyi ise arada bir boşluk olduğu için fazladan gözükecek. Buradaki grafik başlığımı kaldırıyorum.
Çünkü buradan hangisini seçiyorsam zaten o verileri verecek bana. Buradan artıya basıyorum. Bakın kılavuz çizgilerinde arkadaki kaldırıyorum. Şimdi bu yandaki göstergeyi de kaldıralım. Ve bir tık küçültelim. Şöyle. Evet. Şimdi burada gelip üzerine çift tıklıyorum bu çubuklarımın. Buradaki genişliğimi %100 olacak şekilde ayarlıyorum ve Enter'a basıyorum. Şimdi sağ tıklıyorum üzerine ve veri etiketi ekle deyip üzerine veri ekledim. Bunu kapatalım ve şimdi yine buradaki verilerimin üzerine çift tıklıyorum. Bakın iç taban diyorum. Buradan giriş sekmesine gelip ilgili verilerim seçiliyken kalın yapıp bir tık da büyütelim. Hatta beyaz renk olacak şekilde de ayarlayalım. Daha güzel gözüksün. Bunu da silelim. Şimdi ben buradan sevk edildiği seçtiğimde gördüğünüz gibi sevk edilen adetler kargo bekliyoruz seçtiğimde de kargo bekleyen adetleri burada kolayca analiz edip gösterebiliyor. Bakın buradan toplam adetlerimi, buradan müşteri bazlı adetlerimi kargo bekliyor ve sevk edildi olacak şekilde ve buradan da ilgili seçime bağlı olarak grafiklerimi hızlıca değişiklik yapıp verilerimi analiz edecek bir çalışmayı yapabiliyorum. Sizler de kendi verilerinizde bu çalışmayı kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar.